Almanya'da da muhlama yemedik demeyiz ya. Arkadaş şöyle yeşilliklerin arasında. Almanya'nın ikinci videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ama böyle Almanya'daki bir köydeyim. Roth adında bir bölgedeyim. Köydeyim. Herborn diye bir yere çok yakın. 10 dakika falan bir mesafede ama bağlı olduğu yer çok başka. Yaklaşık 300 hanenin olduğu, işte hem Almanların hem Türklerin karışık yaşadığı, çok sessiz, sakin, doğayla iç içe bir köydeyim. Bu arkamdaki ev de hemen teyzemin yaşadığı ev. Teyzemi ziyarete geldim aslında ama gelmişken de Almanya'da köy hayatı diye böyle video araştırdığımda çok videoya erişemedim. Almanya'daki böyle köy hayatını, eniştemin tavuklarının çiftliğini, bölgesini göstereceğim. Köydeki çiftliği göstereceğim size. Ama tam böyle video başlamadan önce sponsorum Aurosebilon Uni'ye teşekkürümüzü edelim. Öyle videoya başlayalım. Sevgili kuzenim Hatice ile beraberiz. Merhaba. Hatice'm ya, özledim seni ha. Ben de özledim. İyi ki geldin. Evet. Evet. Şükür geldin. Ya ama pasaport yoktu, vize yoktu daha gel. Keşke alsalar da kimlikle. Duygu sağ olsun. Eşim sağ olsun değil mi? Doğru Evet. diyorsun. Ama sen de burada doğdun, büyüdün de şimdi burada yaşamıyor Hatice. O evlendi, baklandı. Gisen diye bir bölge, farklı bir bölgede yaşıyor. Evet, yakın bayağı. Bura ama başka bir yere bağlı. Herborn'a bağlı değildi. Nereye bağlıydı? Driedorf diye geçiyor burası. Driedorf. Almanya'da yaşayanlar biliyordur burayı neresi olduğunu. Westerwald'a çok yakın. Westerwald daha çok biliniyor. Biliniyor. Tamam, o zaman Almanya'da yaşayanlar anlayacaktır neresi Aynen. olduğunu. Bir bakalım Almanya'da köy hayatı nasılmış. Birlikte keşfedelim. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aurosebilon Unique sunar. Şimdi bizim Türkiye'deki gibi bir köy hayatı beklemeyin. Buradaki evlerin yapıları Almanya'da, yani benim gördüğüm, bak yol üstünden ben yaklaşık buraya 3-4 tren değiştirerek geldim bu bölgeye. Hep köy gibi yerlerden geçtim. Hep evler şu karşımdaki gibiydi, yani köy gibiydi ama evler şu şekildeydi. Yani böyle hepsi müstakil villa tarzı evler diyebilirim. Ama köyün yolu burası. Yani tam ana caddenin üstündeyiz. Her evin önünde böyle bir çılkıntı var. Otopark gibi düşünebiliriz. İnsanlar arabalarını park ediyor. Bak şurada kapalı olan bir şekilde var. Hepsinin önünde çöp kovaları var. Çok sessiz, sakin, böyle huzur dolu bir köy diyebilirim yani. Evet. Gerçekten huzur dolu. Büyük de 300 hane. Nereden baksak 300 haneyi işte 3'le çarptık hane başı. Fazla bile olabilir de ortalama 1000 kişi diyelim yani yaşayan. Ama bak çıt yok. Görüyor musunuz? Burada şey yok değil mi Hatice? Okul yok sanırım. Roth'ta. Burada okul yok. Anaokulu var. Anaokulu var. Çocuklar kreş gibi bir yer var. Kreş gibi, evet. Küçükler gidiyor. Kaç yaşından itibaren bilmiyorum. 3'te mi başlıyor herhalde? Benim kardeşlerim de gitti mesela okula başlayana kadar. Okul Driedorf'ta bir köy, yani Ve bir köy daha gidiyor. Bir de Herborn'da var herhalde. Herborn'da da var, evet. Sağlık ocağı da Herborn tarafında. Sağlık ocağı, evet sağlık ocağı. Yani doktorlar var, praksisleri var. Anladım. Kendi doktorların odaları var, şeyleri Aynen. var. Muayene alanları var. Ama hastane falan daha bir uzakta tabii. Tabii daha Herborn'da var mı hastane? Yok, hastane yok. En yakın hastane ya Wetzlar'da var. Yarım saat gitmen lazım Aynen, yani. Frankfurt tarafına gidiyorsun, Gießen tarafına gidiyorsun ya da veya Ziegen'de var. O taraftan geldin ya sen. Ha doğru. Şu manzarayı görünce göstermek istedim size. Orada hatta eniştemin çiftliği de o taraflarda, yanlış bilmiyorsam. O bölgede gideceğim, göstereceğim. Eniştemin çiftliği diyorum. Tavukları orada, o tarafta. Oraya göstereceğim size. Şöyle bak, biz şu yoldan geldik. Bir bakın köyün durumuna. Ne durumda? Böyle sessiz, sakin, tertemiz bir köy. Yukarıda orman gibi. Aynen orada işte. Bir de göl varmış değil mi? Evet, göl var. Onun sonra gideceğiz. Sonra gideceğiz. Gölü de göstereceğim size. Komşusu süslemiş ne güzel girişini evin. Çiçek koymuş oraya. Merdivenleri de süslemiş. Ya burası benim gözümde evet Almanya'da statü olarak köy Hatice. Ama aslında bir mahalle, böyle çok tatlı bir kasaba gibi. Evet, bu Almanlarda şey var. Merhaba deme. Hep Evet. bir merhaba, hello. Yani köylerde daha çok. Tanısan da falan- tanımasan da hello. Evet, köyde öyle. Mesela köyde, hele bu küçük köyde, biz küçük diyoruz da, Evet. biliyorsun, birbirini biliyorsun, tanıyorsun. Yani illa bir karşılaşmanın var yani. Kim olduğunu biliyorsun. Aynen. Selamlaşıyorsun. Evet. Ama şehirde, benim oturduğum yerde mesela, unut yani. Yok. Ama insan kaynıyor orada. Sen her yerden insan geliyor. orada mı daha mutluydun? Burada. Burada mı daha mutluydun köyde? Burada. Bak şu mesela başka bir ülke. Yok, o futbol takımının bayrağı herhalde. Doğru, evin önünde bir futbol takımının bayrağı var. Başka bir ülke sandım da. Arkadaş diyor olabilirsiniz şu an. Böyle köy mü olur ya? diyor olabilirsiniz şu an gördüğünüzde ama. Sessiz, sakin. Burası bir köy. Ya her yerden sağdan soldan inek ya da tezek mezek çıkmıyor.
Evet. Onların farklı bölgeleri var. Herhalde onlar farklı yerlerde. Çiftlik kısmın varmış burada ya da farklı bölgelerde. Burada çok o hayvancılık da yok belki de bu köyde. Hayvanla uğraşan da çok yok. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Bak Rot adında bir yerdeyiz. Yaklaşık 280-300 hane bir hane var burada. O bak hemen hemen eniştemle konuşuyoruz demin de. Eniştem burada yıllardır burada yaşıyor. Hatta o evi de kendileri yapmış kardeşleriyle beraber. Demin videoya ilk başladığım yerdeki evi. Her köyde fabrika var burada diyor hemen hemen. Yani insanlar böyle hani bize nasıl söyleyeyim size, herkes İstanbul'a işte yerleşiyor ki iş imkanı çok diye, işte o Kocaeli'ye gidiyor, fabrikalar orada İzmit tarafında. İstanbul böyle bir curcuna haline alıyor ya. Ya burada Almanya'da öyle değil. Bak Almanya'nın en büyük şehri Berlin. Kocaman bir ülkeden bahsediyorum coğrafyadan ama herkes Berlin'e sıkışmıyor. Her noktaya, her lokasyona, her köye hemen hemen insanların çalışabileceği alanlar koymuşlar. Yani fabrikalar koymuşlar. İş imkanı doğacak yerler koymuşlar. Bu çok güzel bir şey. Bir ülkede insanlar sıkışmıyor bu sayede. Kendi yaşadığı bölgede çalışıp para kazanma imkanı olabiliyor. Benim burada yaşayanlar bunu daha net anlamıştır. Mesela Azerbaycan'da da Bakü var. Abi tüm yatırımı Bakü'ye yapıyorlar. Azerbaycanlı kardeşlerim şimdi beni anlayacaktır. Tüm yatırım Bakü'ye yapılıyor. Diğer şehirlere pek yatırım yapılmıyor. Ufacık şehir Bakü, bu sefer dünya kadar insan geliyor oraya. Ne oluyor? Curcuna. Bakü'de trafik oluşuyor bu sefer. İşte göç aldığı için ev kiraları artıyor. Her şeyin fiyatı artıyor. İşte Almanya bunu bir şekilde başarmış. Ta o savaş döneminden bu yana hemen hemen gezeceğiniz her köyde mutlaka insanların çalışabileceği fabrikalar var. Bunu da söylemek istedim size. Bunlar mesela Ev sahipleri mi asıyor bunu? ev sahipleri astı mesela. Şimdi burada kenarda da var bir tane. Çocuğum yaşıyor burada, çocuk var. Aynen. Dikkatli geçin Burada, gibi. aynen burada çocuklar olduğu için burada mesela yavaş sürüyorsun. Hatta orada da bir işaret geliyor. Orada mavi bir işaret var ya. Orayı. Orada Şurada. 10 km sürebiliyorsun. Ya 10 kilometreden yukarı çıkamıyorsun. Aynen. En fazla 10 kilometre hızla gelebiliyorsun. Ev sahibi kendi koymuş mesela bu sağdakini. Polisten koyulanlar var tabii ki ama onlar belli. Bu ama kendileri koymuş. Bak herhangi bir yangın durumunda da Evet. itfaiye gelip köydeyiz. Köyün böyle hatta çıkışı gibi bir şey, yukarı doğru çıktık böyle. Şöyle göstereyim size şu tarafları da. Abi çok güzel ya. Bak şurada mesela teleferikler var. Ha, teleferik çalışıyor mu yazın? Yazın değil, kışın işte. Kışın ha. Kışın buradan çıkarıyorlar, oradan da Kayak diye. yapılıyor. Aynen. Burası biraz yukarıda kalıyor bu rot dediğim yer. O yüzden Şuradan mesela kayak pisti aşağı... gibi bir yer. O aşağısı da rot mu Hatice? Rota mı bağlı? Evet, rota bağlı. Rotbahnhof diye geçiyor. Bak köydeyiz. Böyle dağın tepesindeyim, dağın zirvesindeyim. Orman, arkam orman, dağın zirvesindeyim ama yine de Almanya'nın alelade bir köyünde internete anında bağlanabiliyorum. Bunu nasıl gerçekleştiriyorum? Esim.io sayesinde gerçekleştiriyorum. Esim.io 160'tan fazla ülkede internete bağlanabileceğimiz bir teknoloji arkadaşlar. Esim.io'da istersek bakiye yüklüyoruz, kullandığımız kadar ödüyoruz. İstersek de kendimize en uygun bir paketi seçip kullanmaya başlıyoruz. Oldu ki bakiyeniz mi kaldı? Hiç üzülmeyin. Bir sonraki seyahatinizde kalan bakiyenizi tekrar kullanabiliyorsunuz. Ve Esim.io'da OneSIM özelliği var. O OneSIM'i bir kere kurduğunuzda sonraki seyahatinizde tekrar kurmanıza gerek kalmıyor. Sadece bir kere kurun, gittiğiniz her ülkede Esim.io sizi en iyi operatöre bağlayacak zaten. Şu anda ilk yüklemenize özel $10 yüklediğinizde $12 bir hediyeden faydalanacaksınız. Yani hesabınıza $22 bir bakiye olacak. Bir de Uğur 2 kodumuz var. Uğur 2 kodunu da kullandığınızda $2'lık bir hediyeden faydalanacaksınız. Böyle nerede gezerseniz gezin, isterseniz dağın başında, ormanda, şehir merkezinde, yurt dışında her yerde 160'tan fazla ülkede Esim.io ile internete bağlanabiliyorsunuz. Mutlaka açıklamada ve ilk yorumda bulunan link üzerinden Esim.io'yu şu anda indirin ve seyahatlerinize kolaylığın tadını çıkarın. Köy gezmeye devam edelim. Sen Türkiye'de de köylere gittin ha. Mesela Fatma Nur'un o bölge orayla mesela orası da köy. Evet, burası o da huzurlu. O da çok güzel. Evet. Burası çok farklı değil mi? Mesela iki ülkedeki köy yaşamı. Bayağı farklı. Bayağı farklı. Ya şöyle bir şey var. Biz şimdi burada doğduk, büyüdük ya. Bizim için köy mesela bu böyle tarz bir köy. Evet. Oraya gittiğimizde tabii ki garipsiyorduk yani. Farklı geliyordu. Aynen. Bir de arkadaş hiçbir şey yok etrafında. Yani nereye gitsen ot. Nereye gitsen çiftlik. Bizde de var da o kadar yok yani. Bir de istediğin zaman arabayla her yere yakın, yani yakın bir şekilde gidebiliyorsun. Bizde de öyle köyler var da yakın olan ama genel olarak ya bu mesela şu düzen, ben bu şekilde düzenli bir köy Türkiye'de bilmiyorum
hatırlamıyorum arkadaşlar. Bak burada şunlar çöp kovası değil mi Hatice? Evet. O sarıya ne atılıyor mesela? Farklı sanırım hepsi. Lastikler, Maviye? torbalar falan. Maviye mesela sadece kağıt ve ne bileyim işte karton falan giriyor. Kahverengi var bir tane sonunda. Kahverengi oraya işte sebzelerin geri kalanı. Ha, yemek artıkları gibi. Evet, yemek artık. O diğeri karışık mı? Evet, öyle diğeri karışık oluyor. Düz siyah olan karışık atılıyor. Bunlar şimdi mesela küçük, kendi yani aileye göre seçiyorlar büyüklüklerini. Bizim mesela büyük konteynerlarımız var, görmüştüm. 3 aile var çünkü orada. Aynen, 3 aile var. Farklı boyutlar şey yapabiliyorsun. Onu kim, belediye mi yolluyor, siz mi alıyorsunuz? Belediyeden kovaları. istiyorsun. Sayıya göre yolluyor. Aynen. Ama para üstüne ödüyor musun, ödemiyor musun onu var ya Bilmiyoruz. bilmiyorum maalesef. Hemen bu aşağı tarafta otobüs durağı var herhalde orada. Evet, sol tarafta. Hemen her köye tren olmasa bile otobüs geliyor bir şekilde Evet. ya. Ben onu fark ettim. Ben tek gelecektim buraya normalde otobüste ama tren arıza yaptı. Almanya'da böyle bir sıkıntı var. Böyle internette yazan yani kendi uygulamasında tren bileti aldınız ya da Google haritalarda yazan işte tren bileti saatine falan bakmayın. Sürekli bir grev oluyor Almanya'da. Grev oluyor, çalışma oluyor. Yani sürekli bir tadilat var Almanya'da ve bazen şeyler şaşabiliyor. Tren saatleri çok şaşabiliyor. Hatta kaç gündür buradayım. Her bindiğimde şaştı desem yalan olmaz. Bu konuda Japonya'yı çok seviyorum. Hatta şu an yaşadığım Çekya'da bu konuda çok başarılı. Her şey dakik gerçekten. Bu da şey işte. Çocuğum var. Evet. Çok hızlı gitme tabelası. Ev sahibi asmış bunda yüksek ihtimal. Aynen. Bak her evin önünde gene o yemek artıklı, kağıt, işte çöp kovaları var. 3'er tane her evin önünde. Yaşayan nüfusa göre büyük küçük ayrılıyor. Ya da çöpüne göre. Nerede çöpe göre evet. Bir de fark ettiyseniz arkadaşlar evlerin boyutları hemen hemen aynı seviyede. Yani çok az da yukarıdadır, çok az aşağıdadır. Çünkü yüksek ihtimal bu köyde belirli bir yukarı yükseliş yapabilirsin. Yani belirli bir yükseklikte yapabilirsin, belirli bir boyda yapabilirsin diye bir kural vardır burada köylerde. Çünkü düzeni bozmamaları gerekiyor insanların. Bak mesela şöhbenlerin şeyleri var ya. Şu. Bir tık yukarıda sadece o biraz. Aynen. Maksimum odur bence mesela. Onun üstüne çıkma diyordur gibi. Düzen, kural olsun yani bir düzenli görünüm istiyorlar. Biz zamanında evimizi yaptığımızda 2 sıra mı? 3 sıra mı? Hadi 4 diyeyim bilmiyorum. Fazla yapmışız. Babam gel, amcam gel. Onu mi yaptırdılar? Uyarı gelmişti. Mecburen taş İnmeleri lazımdı. Ya o merdivenden bahsediyorsun. Yok. Yüksekliğinden. Vay be bak o birkaç taş için bile uyarı geliyor ha. Çok Belli titizler. kurallar var işte. Çok titizler. Ya Alman dediğimiz zaten kural. Adamlar Kuralcı bir kuraldan, ülke. Affedersin vergiden yaşıyorlar. İşte Hem kural hem vergi ha. evet. Burada ben Duisburg videosuydu bir video önce. Şöyle bir şey konuştu ya bunu tam bilmiyorum emin değilim ama insanların bir çalışmayan nüfus var bir ülkede tamam mı? Devletten para alan bir nüfus var. Devletten para çalışmayınca devlet bir şekilde diğer çalışan insanların vergilerinden o insanlara para ödüyor. Ödenek sağlıyor işte. Ev kiraları ondan ödeniyor ve bu belirli bir süre uzatılabiliyor herhalde. Tam bilmiyorum bunu ama bilenler yazar. 1000 euro mu dedi işte arkadaşım 1050 euro mu alıyorum dedi çalışmıyorum dedi 1080 mi dedi ne ev kiram 550 euro de bir şey oldu mu yardım oluyor diyorlar falan böyle bir olay var. Ha? Bölgegelden mi? Bilmiyorum konuştu? ki ne olduğunu. Değişik şeyler var. İşsizlik maaşı gibi ama burada çok kişi alıyormuş onu. Arbeitslosengeld. Herhalde işsizlik maaşı gibi bir şey. Ya da ben ev kiramı ödeyemiyorum. Yardım mı oluyor? Beyaz eşyalarda işte öyle şeyler oluyormuş. Bayağı bir yardım imkanları var. Ödenek sağlıyormuş. Ya o da şöyle var. Çalışan insanların vergilerinden ödeniyor onlar da ya o desteklerde. Evet. Bakın şöyle. Şu karşı mezarlık herhalde. Üst tarafta. Evet. Şu üstte görüyorum şu ağaçların altında. Belki vakit olursa orayı da göstereceğim size. Çünkü inanılmaz düzenliymiş. Çok merak ettim. Hiç Alman mezarlığına da gitmemiştim mezarlığına. Bir görmek istedim ya. Birkaç bir şey söyleyeceğim çünkü orada. Şu evlerindeki çöplerde camlar için yok diyecektim. Onlar ayrıymış. Evet. Camlar buraya atılıyor arkadaşlar. Burada ne yazıyor Hatice? 7 ile 8 arası mı toplanıyormuş? Evet. 7 ile 8 arası Ses gelip alıyorlar. olmasın diye çoğunlukla yapıyorlar. Yani diğerlerine saygı gösterelim diye. Burada yaşayanlar. Sadece belli saat aralığında gelip alıyorlar. Belli saatlerde atın diye. Tabii burada ricada bulunuyorlar. köydekiler atar Hatice de insanlar burada şey yapıyor. Ben market sıralarını görüyordum. O şişeleri toplayıp işte konserve Evet, alanlarından toplayıp falan. getiriyorlar buraya. Marketlerde de şey yapıyorlar. Evet. İnsanlar para alıyor onlardan. Burada o geri dönüşüm sistemi bayağı aktif işliyor. Her markette hemen hemen şeyler var. Şişeleri atıyorsunuz ve onlar plastik cam fark etmez.
yapıyorsunuz? Para alıyorsunuz. İnsanlar para alıyor. Ben görmüştüm ya Berlin'deyken marketin açılmasını bekliyordu insanlar. Geceden toplamıştım poşetleri, çuval çuval, poşet poşet. İşte onlarla geçimini sağlayanlar var. Hatta biriyle konuştum. Kimle konuştum? Eniştemle konuştum herhalde. Birisi öyle ev almış. Olabilir, evet. Ev almış. O şişeleri toplayıp sata sata işte konserlere gidiyormuş, konser çıkışları, parklar, etkinlik alanları, maçlardan sonra özellikle ev almış onları sata sata. Ya mesela yaşlılar çok çoğunlukla yapıyor. İşte dediğim gibi devlette bazen para yetmediği için. Yaşı büyük olanlar. Aynen, yaşı büyük olanlar mesela yolda görüyorsun ya veya yolda işte yaşamayı tercih eden kişiler hep topluyorlar yani. Geçimini sağlıyorlar. Aynen. Büyük şeylerde mesela buna kanıt olabilirsin yani, görürsün. Evet, yollarda. çok büyük şeyleri çok görüyorum. Aynen, ama böyle küçük yerlerde pek nadir. Şurası da bizim ehliyetçi. Neresi? Şu. Şu sağ taraf ehliyet kursu mu? Evet. Etraftan kişiler geliyor buraya ehliyet yapmak için. Çok pahalı değil mi Hatice ehliyet? Benim kardeşim yaptı. Kendisine de sorabilirsin Ayhan. Çok pahalı. Ya Şuralara çok 2000-3000 Euro'dan başlıyor. Bizde şey var. O belirli yine iyi. O yine iyi. 3000-3500'e çıkıyor. Bak Almanya'da yaşayan için ne dediğimi anlayacak. Ehliyet olayı çok pahalı burada. Gerçekten çok pahalı. Ya dün konuşuyoruz biraz, sohbet ediyoruz. Ya 3000 euro, 4000 euro. Bizde belirli bir şey var. Kurs ücreti var. Belirli bir sınav ücretleri var. Evet. Onları geçiyorsun. Ondan sonra ehliyet almak için para veriyorsun. Yani bu 500 euroyu geçmiyor şu anki fiyatla Türkiye'de. Burada 3000 euro, 4000 euro bana anormal bir fiyat geldi. İşte ne kadar süresin o kadar da para ödüyorsun. Yani şey yok yani. Aynen, her sürdüğün saate göre bir para ücreti ödüyorsun. var. Evet. Saatlik para veriyorsun Evet. gibi. Bizde kurs parasını veriyorsun, o şeyin içinde. Sürme de onun içinde. Yok, bizde mesela geceleri sürmen lazım belli bir saatler. Otobana çıkman lazım belli bir saatler. Yani ne bileyim böyle işte köyleri falan gezmen lazım. Bunların hepsini yapmaları tabii. Aynen, Bu da onlar özel sürme dersi olarak geçiyor. Mesela onların fiyatları farklı. Normal sürme saatleri var. saatte sürdükleri için Aynen, yüksek fiyat aynen. oluyor. İnanılmaz fiyatlar dönüyor ehliyet işinde. Almanya'da öyleymiş yani. Teyzemin evinin diğer taraftan görünüşü. Annem de izlesin, bacısının evini görsün. Teyze. Merak ediyordu, görsün. Bir dahakine seninle inşallah. İnşallah. Nasip oldu bize görmek teyzemin evinde. Hep o gelirdi. Her yaz hemen hemen. Şimdi biz geldik. Tavuklar bekliyor. Bak geldiğini anladı. Geldiğini anladılar. Baksana geldiler, kapıya sıraya dizildiler. Ekmekleri oraya bir yere koy. Ekmekleri şöyle koyalım. bak o da geliyor orada. Acıkmışlar ha enişte. Her gün geliyor mu? Geliniyor mu buraya her gün? Her gün tabii gelip besleniliyor bunlar. Horoz var mı ha, şu horoz? 2. 3 tane mi horoz? Kuluçkada onlar. He. Birkaç kere yer değiştirdim. Şu içeri bak. Dikkat et. İçerideki de oturuyor. Kuluçkada. Burada. Oraya yer belirledi. Oraya yapıyorlar. İçeride yer Şuraya yapıyorlar mı şuna? yapıyorlar hatta. Bunda var baksana. Biri orada kuluçkada. Kuluçkaya yatmış biri ha. Ama buraya yaptım. Buraya yumurta yapıyorlar. Ama tena bulunca oraya da yapıyorlar. Tavuklar böyle eşelerine şey yapmayı severler. Yere döküyorum böyle. Akşama kadar şey yapıyorlar. Akşama kadar eşeğle yiyorlar ha. Ya bu da ayrı bir iş ya. Buna vakit lazım. Yavrularım acıkmış ya. Görüyorsun da ne kadar yemek, ekmek atılıyordu. Üzülüyordum. Bu sürü şeyler atılıyor diye.
Şimdi hayvanlara. Köyde tavuklar yoktu hiç. İlk ben getirdim. Benden sonra 10 kişi de tavuk aldı. Yanakta aldı, Kaşı'da aldı, yukarıda aldı, ileride aldı. Tavuk getirdiler. Eski Almanlar diyordu biz hepimizde diyor eskiden diyor şey vardı diyor. Tavuk var, inek Tavuk. var. Şimdi diyor kimse doğru düz yok diyor. Sen diyor. Böyle bir şeye başladı. Diyor, tekrar diyor şey getirdin diyor. Hayvancılık. Hayvanı getirdin diyor. Ya hiçbir şey de ziyan olmuyor da. Kalanı gideni de hayvanlar yiyor. Şu bir tanesi buranın şefi. Şu siyahlı beyazlı değil mi? Saldırıda o zaten. Şu arkadaki horoz. O ikisi kardeş. Bir tane aynısında var bir tane. Nereye gitti? Ha şu. Şu da orada ha. Şu şey bu biraz pasif düşüyor. Diğeri şef. O baskın olan. Ekmekler de ziyan olmuyor. Şimdi bayağı da ekmek Mesela getirdik. baksana lastiklere. Sera da yapmışsın enişte ya. Ufak bir bakıma. Aa bak yeşil soğanın orada. Soğan değil bunlar. Ne o? Sarımsak. O sarımsak mı o? Ha gerçi soğan değil evet. Bu da geçen sene tohumları döküldü. Geçen sene kalma tohumlar. Sen bu sene buraya bir bakım yaparsın. Susamışlar. ...700-800 kişi geliyor. Bir sürü yemek atıyor. Ekmek, yemek, Yemek artıkları da tavuklara. pilav. Bir saatleri diyor ki isteyen götürebilir. Benim komşular sağ olsun. Beni düşünüp getiriyorlar. Düğünden kalanları sana getiriyorlar. Hayvanlara ver diye. Komşu da kendi organizatör kendi yaptığı için yemek artıklarını bana getiriyor. Türk mü? He. Bahçenin arka manzaraya bakın ya. Ablamız köpeğini çıkarmış, köpeğini gezdiriyor. Şöyle olabildiğine ağaçlık, yeşillik. Orada da var. Sanırım orada inekler de var gibi, ağır var gibi görüyorum o tarafta. Hava da şansıma çok güzel. Çok güzel görünüyor şu taraf. Burası eniştemin bahçesi. Tavuklara geldik yer vermeye. Dedim hazır köy hayatı çekiyoruz size, o anları da bir göstereyim. Tavukları Almanya'da. Patates var. Çilek var. Burada çilek, o yukarı yükseklici var ya, yükselt olan. Şuradaki ha. Oraya daha doğru düz girip de şey yapamadım, temizleyemedim. Orada bahçe var. Şeyler seviyor mu? Alman halkı da bahçeyi işlerini seviyor mu? Eskiden yapıyor, şimdi gençler yapmıyorlar. Gençler yapmıyor. Bu da komşunun. İşte elma var, ayva var, kiraz var, vişne var. 2 çeşit vişnesi var, kiraz elmaları var. Çok sessiz ama ya. Köy çok sessiz. Çıt yok. Bura biraderlerin bahçesi. Bura kardeşlerin. Bura sıra yaptılar onlardan. He. Baksana büyümeye başlamışlar erikler. Bakın. Yavaş yavaş. Atları kullanıyor o zaman buradaki adam. Burada şeyi var. Ağırı var. Ata binme şeyi. At binme yeri var burada. Şurada da Geliyorlar, koşuyorlarmış. Ata biniyorlar. Bak şurada ders beyaz bir veriyorlar et var. çocuklara. Çocuklara ata binme dersi veriyorlar. Zaten elektrik olmadan elektrik Yok elektrik yok bunda da. Şöyle bir alan. Baksana karşısı orman gibi. Şöyle sessiz sakin bir köy yaşamı. Şöyle gidiyor. Bir Alman çifte yürüyordu. Yürüyüşe çıkmış. Bunlar daha yeni geçirdim ya bunu ya. Onun için olmasın. İyi değil mi? İyi de değil bu. Üzüm gibi yani. Ben üzüm adını gibi bilmiyorum bunun ya. Şunu diyorsun da. Üzüm gibi bir şey. Yiyorsunuz ha. Yani dikenli bere diyorlar bunda. Tahıl bere diye. İsimleri var. Biri yeşil, biri kahverengi. Acayip böyle. Şurada. Roza. Burada patates var yerde. Şu sağımdaki de çilek. Burası da. Köyde bir otomat. Şu otomat. Kredi kartıyla alabiliyorsunuz. Sigara otomatıymış bu. Para da atabiliyorsunuz bu arada. Çok pahalı ya sigaralar bak. 9 euro, 9 euro, 10 euro. En düşüğü 8 euro görüyorum. 12 euro. 12 var. Evet. En düşük 8 euro. O burada bir sigara 400 liraya geliyor. Sigara çok pahalıymış.
O da Westmass Marlboro. Marlboro 10 euroymuş mesela. 22 tane var. Buradan alabiliyorlar bak sigaralarını. Şimdi enişteyle biz tavukları gördük. Şimdi tekrar Hatice ile şeye geldim. Bu köylerin, bu bölge çok yakın, rota çok yakın. Göl varmış bir tane. Ya olabildiğine orman ya. Sanki evleri yapmadan önce ağaç dikiyorlar her yerde burada. Ağaçları dikmişler, öyle evleri sıralandırmışlar gibi. Olabildiğine orman her yer. Aa çok güzel Hatice. Allah Allah. Burada ne kano yapılır biliyor musun? Ama küçük işte şuraya kadar. Ya küçük ama. Biz şurada mesela resim falan çekmiştik. Ya gider gelirsin kanoyla burada ya. Nostalji. Hatırladın mı? Hatice'nin düğün nişanları, düğün fotoğrafları falan burada çekilmişti de. Bazen su böyle mavimsi de oluyor. Mavimsi yeşil. Balıklar da var içeride. Evet zaten işte İzni olan gelip balık tutabiliyor. balık tutuyor burada çoğu. İzni olan gelip balık tutabiliyormuş. Böyle çok güzel Hatice ama. Şu güzelliğe bakın. Arkadaşlar. Maalesef her zaman keyfini çıkaramıyoruz dediğimiz gibi özel alan olduğu için. Evet. Gidiş her zaman müsait değil. Özel bir alan çünkü. Yapıyoruz. Çok güzel görünüyor ama. Evet. Drone'um yanımda olsaydı da uçursaydık. Ya burayı görmek istedim çünkü bir Alman mezarlığı hiç görmediğim için bir bakmak istedim. Burada eniştemle şöyle bir şey konuşmuştuk, sohbet etmiştik de Almanlar hemen hemen her pazar gelip bu mezarların etrafını temizliyormuş. Çiçeklerini, Bak, her şeyini temizliyorlarmış, her şeyini. Kural şey mi yazıyor? Kural tabelası bile var yani. Tertemiz duruyor zaten. Mesela. Hocam bir merak ettim. Bak burada da yine çöpler var. Yaşayan Türkler çöpler, çöp kovaları. Şurası mı Rot? Burası Rot. Rot. Yani gezdiğimiz köyde şu kısım arkadaşlar. Evet. Yani sağıma soluma bir bakın, her yerde ağaç, Bizim evimiz de böyle oluyor. ormanlık göreceksin. Şurada sanırım. Şurada. Gördüm. Şöyle bir bakın etrafıma, karşıya. Her yer yeşil, yemyeşil. Gelip burada işte her hafta sonu hemen hemen insanlar gelip yakınlarının işte mezarlarında işte onlara dua ediyorlar, sohbet ediyorlar, dua ediyorlar ve mezarlıklarını temizliyorlarmış. Gerçekten pırıl pırıl duruyor. Tabii umarım bu değeri de ölmeden önce de veriyorlardı evet, insanlara. İnşallah. Yani bilmiyorum artık. En önemli şey o. İnsanın ölmeden önceki gördüğü değer yani. Çok önemli arkadaşlar. O yüzden sevdiklerimizin kıymetini bilelim her zaman. Böyle birbirimizi ziyaret edebilirim mümkünse. Evet, gelelim kuzenlerimizi görelim. Vize derdimiz var Hatice'm yani. Evet, vize biliyorum. diye bir şey var Türkiye'de ve şu an bu ne yazık ki çok zor vize alınan bir sisteme geçtik. Vize almayı geçtim, randevuyu çok zor bulma bir dönemindeyiz bu aralar. Öyle, o yüzden rahat gelip gidemiyor insanlarımız. Yoksa herkesin Almanya'da şeyi var ya, Türkiye'de neredeyse ya da başka bir ülkede. Amcası, İlla ki, teyzesi, teyze çocuğu, birileri var yani. Gastarbate gelenler kişiler çok. Yani zaten. neye? Bize o Gastarbate diyorlar bize. Ne demek oluyor? Ya dedemiz zamanlarda buraya geldi işte. İşçi Eski lazım zamanlarda diye. gelenler. İşçi lazımdı tamam. ya Almanya için mesela. Gastarbate diyorlar yani misafir olarak çalışmayı. Gelenler. Burayı da gördük. Bir de bir şey daha göstereceğim size. Çiftlik. Evet. Bu köyün üstünde hemen o gene şu evlerin üstünde bir çiftlik varmış. Bir de orayı göstereyim size. Şurayı da görmüş bulunduk. Düzenli duruyor ama gerçekten çok düzenli ve tertipli duruyor. Şimdi büyük şehirlerde biraz daha karışık oluyor çoğunlukla. Köylerde daha çok böyle bir temizlik oluyor. Nüfus da az ya burada. Evet. Arkadaşlar bu bölgede çiftçi aslında bir çiftçisi varmış. İnekleri ağırda şu an. Belki de çok sıcakta diye dışarı almamış ama bir ileri doğru gidip bakacağız. Sanırım köyünde bir tane çiftçisi varmış herhalde. Çok fazla yok ya da en fazla 2 ya da 3'tür. Hayvanları varmış burada, besliyormuş, ediyormuş. Çiftçilik yapıyormuş. Bahçesi de büyük bayağı. Sonra kasaplara satıyormuş herhalde hayvanları. Şöyle bir yerde. İnekleri herhalde sıcaktan dolayı içeri aldı Hatice. İnekler ağırda gördüm ben. Ama arkadaş böyle köy mü olur dedilecek bir köydeyim şu anda yani. Gerçekten böyle köy mü olur ya? Köye bak ya. Almanya'nın köyü işte. Köylerinden biri. Sabah da videonun başını gördünüz, onun için konuşamadım. Teyzem, benim anne tarafım Karadeniz arkadaşlar. Baba tarafı da Karadeniz, anne tarafı Laz. Teyzeşim sağ olsun bana güzel bir muhlama yaptı.
Sabah sabah öyle başladım. Yani şimdi 2 ayı geçti, Avrupa'da bir süredir Avrupa'dayım ya. En çok özlediğim şey herhalde bizim kahvaltımız olabilir. Yani o muhlama öyle güzel gitti. Dün de tereyağlı pilav yedik, ayıptır söylemesi. Siyah zeytini çok özlemiştim. Ona da burada doydum. Müthiş oldu ya benim. Çok güzel oldu yani. Güne çok güzel başladım. Almanya köyü de görmek, yani köydeyiz. Almanya'nın köyleri nasıl göstermek istemiştim size ya. Emeğe saygı olarak da videoya bir beğeni atıp yorum atarsanız da sevinirim arkadaşlar. Bu beni mutlu eder. Ara yolları buralarda. Yani o çiftçiye gitmek için ara yollardan geçelim dedik. Şöyle asfaltı da göstereyim size işte köyün yollarını. Demin hadi evlerin arasından geçiyorduk. Şimdi tarlaların arasından geçiyoruz. Tarlaların arası da böyle bu şekilde. Bir şey daha göstereceğim. Şimdi Haticeler burada, eniştemin işte kardeşleriyle beraber yaşıyor. Kalabalık yaşıyorlar burada. Her sene böyle bir toplanıyorlarmış. Bu bölge, şurası köye ait bir kulübe. Gelip burada her sene mangal yakıyorlarmış. Mangal yapıyorlarmış. Buraya mangal koymuşlar. Bunu nerede pişiriyor Hatice? Burada. Tel oluyor genellikle. Altına... Evet. Ha şöyle. Evet, bak tel de üst tarafta, sarkıyorsun aşağı. Aşağı sarkıtıyorsun. Üstünde pişiriyorsun ha. Köye ait. Her köyde Buradan böyle bir alan var mı? Ha? Her köyde böyle bir alan oluyor mu hemen hemen? Hemen hemen oluyor, evet. Vay. İlla bu büyüklükte olmasına gerek yok ama oluyor. Ha priz bile var. Prizi, bütün kulübe var yani. İçeride tane kulübe var. her şey var yani. Lavabo, Bura şey, bir dernek oturma alanı. gibi. Ha siz yemeklerinizi de burada yiyorsunuz. Evet, dışarıda veya burada içeride yiyoruz, evet. Hemen şurada da bunun karşısında bir park ve futbol sahası var. Kaleler var. Mangal yaparken çoluk çocuk da burada Aynen. oynayıp vakit geçirsin diye bir nokta yapmışlar. Arkadaşlar, Almanya'daki köy ziyaretimiz gerçekleşti ve sonlandı. Gezdik, dolaştık. Almanya'daki köy hayatını hemen hemen birçok köy burada böyle, bu şekilde. Teyzemin köyünü göstermiş oldum size. Çok tatlı bir evi var. İşte burası yaşadığı yer. Şurada bahçesi var, mangalı var. Şöyle bu yoldan devam ediyor. Bir sonraki videoda aksilik olmazsa Berlin'deyiz. Berlin'i gezeceğiz, Berlin'i ziyaret edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.